Herkese Bakü'nün ikinci gününden günaydın arkadaşlar. Ben hemen size oteli tanıtmak istiyorum. Televizyonda Netflix, her şey açık. Bu yataktan bahsetmek istiyorum. Benim kendi yatağım da dahil. Bu taraf direkt şehir manzarasına bakıyor. Şöyle camı da açayım. Bir yere geldik. Meyve tabağı var. Domates, salatalık var. Burada şöyle 3 çeşit peynir var. 28. kattayız. Böyle Bakü manzarası. Burası Haydar Aliyev Merkezi. Müze olarak burayı gezebiliyorsunuz. Bunun içinde klasik arabalar vesaire var. Bakü'nün en popüler yerlerinden biri olan Nizami Caddesi burası. Burada ana caddedeki büyük markaların içinde böyle butikler de var. Şu an yazın da oluyor, yeni yılda oluyor, yazda oluyor. O zamanlar daha kalabalık. Millet geliyor buraya. Şimdi Akşehir'deyiz. Geldik, burada bir kahve içeceğiz. Lüle. Antrikot. Tamam, antrikot. Okey. Geldi. Bunun içinde ne var? iPhone 17 Pro Max. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Neyse. Böyle sıkma nar suları var. Şimdi bu tereşkiyi deneyeceğiz. Bunun içinde ne var lan? Tandır, ne yapılıyor bunun içinde? Yeni arkadaşlarımla tanıştım. Lüle kebaplar bunlar. Dur. Bakü'nün ikinci gününden herkese selamlar arkadaşlar. Şu an oteldeyim. Dünle alakalı çekemediğim 2 tane yer vardı. Akşehir ve Nizami Caddesi'ni çekememiştim. Çünkü dün çok yoğun geçti. Benim uçak geceydi. Gece geldim. Çok uyuyamadım. 2-3 saat uykuyla dün bütün gün gezdim. Etrafı çekmek, size göstermek için. Aşırı yorgun düştüm. Oteli tuttum. Oteli göstereceğim şimdi size. Bugünle alakalı hemen ufak bilgi vereyim. Bugün aslında yemek videosu çekmeyi düşünüyordum. Hala öyle düşünüyorum. Ama çekemediğim yerler var, dediğim gibi. Akşehir'le Nizami Caddesi'ni çekemedim. Bugün hem oraları çekeceğim. Yemek ağırlıklı gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Onların fiyatlarını göstereceğim. Birkaç değişik daha yer gezeceğiz. Ama onun harici Akşehir'le Nizami Caddesi'ni bugün kesin çekeceğim. O da videolarımızın içinde olacak. Çünkü buranın en uğrak caddelerinden Nizami Caddesi. Akşehir de buranın daha çok elit kesimine hitap eden bir yer. Elit kesimin oturduğu bir yer. Bugün oraya da gideceğiz. Orayı da gezeceğiz. Bugünle alakalı söylemek istediğim, bugün bol bol yemek yiyeceğiz. Arkadaşlarım birazdan gelip alacaklar beni. Ben de hazırlandım ama gözlerimin haline bakın. Ben hemen size oteli tanıtmak istiyorum. Oteli göstereyim. Bunun linkini de aşağıya açıklama kısmına bırakacağım. Ben çok memnun kaldım. En başında tanıtmadan onu söyleyeyim. Ona göre izleyin siz de. Burası giriş kısmımız. Hemen buraya geldiniz. Burada böyle bir ayna karşılıyor sizi. Dolap. Dolabın içinde şöyle göstereyim. Kasa, malzemeler. Şurada ayakkabınızı parlatacak malzemeler bile koymuşlar. Şu tarafa açıyorum, hatta bakın ütü masası, aşağıda terlikler. Onun harici arkaya döndük. Hemen burada banyosu var. Tertemiz. Hemen burası tuvalet ve lavabo kısmı. Aşırı hoşuma gitti benim, bilmiyorum. Fazla mı abartıyorum ama 4 yıldızlı bir yer. Linkini de, ismini de aşağıya bırakacağım. Buraya hemen geldiniz. Burada böyle bir kettle var. Fincanlar var. İçebileceğiniz su koymuşlar. Nescafe koymuşlar. Burada televizyon var. Televizyonda Netflix, her şey açık. Girip direkt bir şeyler izlemek isterseniz izleyebiliyorsunuz. Şu yataktan bahsetmek istiyorum. Benim kendi yatağım da dahil. Ben böyle rahat bir yatak görmedim arkadaş. Yani yatak çok rahat. Yorgan muhtemelen kas tüyü. Yastıklar kas tüyü. Ben böyle bir rahatlık görmedim. O kadar rahat olduğu için gece uyuyamadım. Hani rahatlık battı derler ya, gerçekten bana rahat battı yani. Manzaramı göstermek istiyorum. Bu taraf direkt şehir manzarasına bakıyor. Şöyle camı da açayım. Burası böyle direkt şehir manzarası. Direkt merkezi bir yerde zaten. Hatta şurası da bir tane müze. Ama müzenin adını şu an hatırlayamıyorum. Onu da size arkadaşlar geldikten sonra söyleyeceğim. Bu tarafa geçiyorum. Hemen bu camdan baktığımız zaman da, bu camdan da şöyle bir manzara var. Hemen burada böyle bir restoran var. Hatta kahvaltıyı birazdan burada edeceğiz. Arkadaşlarım geliyor, onları bekliyorum. Kahvaltıyla başlayacağız. Sonra hep beraber gezeceğiz. Otelim bu şekilde. Dediğim gibi linkini de aşağıya bırakırım. Çok temiz. Ben aşırı memnun kaldım. Buraya gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Konumu çok iyi. Her yere buradan yürüyerek de gidebilirsiniz. Zaten burada taksiye de binseniz, bugün onları da anlatacağım size. Taksi acayip ucuz. Yani
dünyanın en ucuz taksi ağına sahip olabilir Azerbaycan Bakü. İnşallah bugün güzel geçer. Her şeyi yetiştiririm. Bugün gece saat 2'de havalimanında olacağım. Saat 4'ü 5 geçe uçağım kalkıyor. Sabah 6'da İstanbul'a ineceğim. Yani bugün benim için çok yorucu bir gün. Ama üstesinden geleceğiz, halledeceğiz. Ben de şimdi üstümü giyeyim, üstümü değiştireyim. Ondan sonra görüşürüz. Videoya başlamadan önce sizden küçücük bir ricam var. Ay bu videolarım beni de çok güldürüyor bazen ya valla. Merhaba. Bunları YouTube bizden istediği için biz de doğal olarak sizden istiyoruz. Eğer bu videoya denk geldiyseniz, şu an buraları izliyorsanız, abone olursanız çok sevinirim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı, bir Anladın mı? emoji de olsa bir yorum bırakmayı unutmazsanız Anladın mı? çok sevinirim. Çünkü YouTube bunun sayesinde algoritmada bizi öne çıkarıp başkalarına da sunuyor. Ben de biliyorsunuz yeniyim. Tutunmaya çalışıyorum. Adapte olmaya çalışıyorum. Bu konuda da bana destek olursanız çok sevinirim. Bunları yapmak zaten ücretsiz. Şu an videoyu durdurup Anladın mı? bir beğeni, bir abonelik, bir emoji de olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Şimdiden size iyi seyirler dilerim. Oteli hemen size dışarıdan da göstereyim. Çok büyük. Ben sadece girişini göstereceğim. Central Point Otel. Görüntüsü falan, mimarisi falan da çok güzel. Yan taraftan falan çok büyük. Şöyle boylu boyunca bayağı arkaya kadar devam ediyor. Hatta şurası bittikten sonra bir ek tarafı daha var. Ben çok memnun kaldım. Kesinlikle burayı tercih edebilirsiniz. İşbirliği yok. Herhangi bir reklam değildir. Tamamen tavsiye. Kahvaltı planımız değişti arkadaşlar. O gösterdiğim Günaydın'a gidecektik ama şu an böyle bir yere geldik. Günaydın zaten Türkiye'de çok var diye farklı bir yer olsun dedik. Burayı daha çok seveceksiniz. Şimdi giriyorum. İçeride de çekime devam edeceğim. Şöyle ufaktan göstereyim size. Sizi şimdi çok güzel bir yere kahvaltıya getirdim. Arkadaşlarım sağ olsun. Zeyt diye bir mekandayız şu an. 28. kattayız. Şöyle bir manzaramız var. Şurası gördüğünüz Hazar Denizi. Şurası petrol yatakları değil mi? Burası. Rafineri, petrol. Burası komple şehrin ortasında ama. Aynen, orayı da çekeceğim en son. Şu an 28. kattayız. Güzel bir kahvaltıya geldik. Şöyle masayı da göstereyim size. Etrafı da biraz boşaldıktan sonra göstereceğim. Bayağı yoğun burası. Arkadaşlarım Zabil'le Galip. Sağ olsunlar, bizi iyi ağırlıyorlar. Böyle masayı göstereyim. Etrafı da birazdan çekeceğim. Yine bir ufaktan göstereyim size etrafı. Bu arkada da şehir manzarası var. Çok güzel. Şu an biraz pazar günü olduğu için kalabalıkta kahvaltımızı edeceğiz. Enerjimizi toplayacağız. Ondan sonra gezmeye devam. Kaymak mı? Şöyle kahvaltı tabaklarını da göstereyim arkadaşlar. Şöyle bir meyve tabağı var. Domates, salatalık var. Şurada şöyle 3 çeşit peynir var. Sucuk değil mi? Bu sucuk. Sucuk var, salam var. Şu ne? Şunun adını bilmiyorum. Böyle börek var, simit var. Bunun bir adı var mı? Şurada şöyle çikolata var. Asıl şor şuymuş arkadaşlar. Bizdeki bildiğiniz lor peynir. Çökelek gibi bir şey. Burada çayımız var. Çay böyle geliyor. Ekmeğimiz, çaylarımız. Biz kahvaltıya devam ki. Şimdi yerli arkadaşlarımıza sorular soracağız. Azerbaycan, sen Rusya'da doğdun ama değil mi? Evet. Kaç sene kaldın Rusya'da? 20 sene yakın. 20 sene. Evet. Yani kaç senesinde geldin Azerbaycan'a? 2015 falan böyle. 2015. Sen doğma büyüme Zabil buralı zaten. Hocam şimdi güvenlik açısından Azerbaycan nasıl? Hani buraya gelen insanlar rahatça gezebilir mi? Yani bir sıkıntı var mı güvenlik açısından? Dünyanın en tehlikesiz ülkesi. Suç oranları Hiçbir çok düşük. Küçük. Tehlike sıfır. Yani atıyorum bir... Tek misafir için değil. Bizim vatandaşlar için de, bütün Azerbaycan'da yaşayan insanlar için de suç oranı sıfır bizde. Atıyorum mesela akşam bir kız çocuğu veya bir kadın gece burada rahat rahat mesela dolaşabilir mi? Sabaha kadar dolaş. Hiçbir sıkıntı yaşamaz. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten- Suç oranı çok yani böyle bir şeyler bizde, terör falan sıfır yani. Zaten hapishaneden de belli oluyor. Bayağı küçük. Kaçtı buranın nüfusu? 10 milyon. Bakü'nün mü Azerbaycan'ın? Bakü'nün.
Bakü'nün ise 3-4 milyon. Şimdi ikinci sorum var sana. Buraya gelen atıyorum bir turiste sana geldi sordu ben burada ne yapabilirim, nerelere gezebilirim, ne yiyebilirim, ne içebilirim. Onlara ne önerirsin mesela? Güzel gezilesi tarihi yerlerimiz var. Nizami Caddesi, Akşehir'imiz var. Bulvarımız var, deniz kenarı. Milli yemeklerimiz çok güzel. İnşallah bugün de tadacağız. Zaten gezeceğiz bugün zaten hep beraber. Saydıkları birkaç yeri daha gösterdik zaten. Zabil'le dün çektik bir kısmını. Akşehir'e, Nizami Caddesi'ne bugün yine uğrayacağız hep beraber. Oraları da göstereceğiz. Yemekler dediği gibi zaten yemek seçmenize gerek yok burada. Yöresel lezzetlerin hepsini yiyebilirsiniz. Hepsi çok lezzetli. Beni nasıl ağırladıklarını zaten görüyorsunuz. O konuda zaten hiçbir şey söylemeyeceğim. Burada yabancı bir insan gelse birinden bir şey istese yabancı birine bile yardımcı olurlar. O konuda rahat olun. Siz yabancı değilsiniz. Aynen öyle. O yüzden buraya gelin, gönül rahatlığıyla gezin ama hayatınızda en azından bir kere de olsa buraya kesin gelin. Burada hiçbir şekilde sıkılmayacaksınız. Yemeklerin hepsini çok Ama seveceksiniz. 2 günlük yok. 2 günlük yok. Ben 2 günlük geldim diye bana kızıyorlar. Yazın tekrar geleceğiz. Yazın da çekeceğiz. Biz kahvaltımızı ettik. Şöyle size manzarayı da göstermek istiyorum. 28. kattayız. Şöyle Bakü manzarası. Haydar Aliyev Caddesi burası. Hemen sol tarafımızda Hazar Denizi var zaten. Şehrin merkezine bağlı. İçeriği çok çekemiyorum. Bayağı kalabalık hala. İnsanları rahatsız etmek istemiyorum. Restoran hakkındaki fikirlerimizi de çıkarken söyleyeceğim. Ama buraya kesinlikle gelin. Çok pahalı bir yer değil. Bizim ülkemizde kıyaslamayın. Yani 3 kişi geldik biz. Kişi başı hemen hemen 22 manata böyle bir manzarada çok güzel bir kahvaltı edebiliyorsunuz. Buranın adını etiketleyeceğim aşağıya. Oradan bakarsınız. Neredeyse 1500-1600. 3 kişi böyle bir yerde kahvaltı yani birim olarak çevirmek çok doğru değil ama yani 1600 civarı böyle bir manzarada kahvaltı İstanbul'da yapamazsınız. Mümkün değil. Buraya mutlaka uğrayın bence. Burası Haydar Aliyev Merkezi. Müze olarak burayı gezebiliyorsunuz. Bunun içinde klasik arabalar vesaire var. Ne kadardı bileti? 10 manat mı? 10 manat giriş için veriyorsunuz. Girişte gezilecek çok bir yer yok. Klasik arabaları görmek için de ekstra 10 manat ödüyorsunuz. Varsa klasik araba severler buraya da gelip gezebilir. Bizim çok vaktimiz yok. Biz giremeyeceğiz buraya ama bilginiz olsun diye çekeyim dedim. Şimdi arabayı yeni bıraktık. Şunu söyleyeyim, burada bir trafik problemi var arkadaşlar. Özellikle cumartesi pazar günleri. He? Parking problemi. Parking aynen. Park problemi var. Cumartesi pazar da insanlar zaten dışarı çıktığı için kalabalık oluyor. Eğer araba falan kiralarsanız yine çıkış saatlerinde, iş çıkış saatlerinde işte sabahları gün içinde ufak ufak İstanbul'da büyük şehirlerde yaşayan arkadaşlar bilir. Alışıksınızdır diye düşünüyorum ama şu konuda planlama zor oluyor. Videoları yetiştirmeye, yerleri yetiştirmeye çalışıyorum ama yolda geçirdiğimiz zamanı hesaba katamadığımız için şu an biraz acele ediyoruz. Şimdi nereye gidiyoruz? Kahvaltımızı ettik. Nizami Caddesi'ne doğru yürüyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik. Bakü'nün en popüler yerlerinden biri olan Nizami Caddesi burası. Burası aslında Bakü'nün kalbi. En eski caddelerinden bir tanesi. Burası gündüz ayrı güzel. Akşam da çektim size. Akşam da buranın ayrı bir havası var aslında. Caddenin adı Azerbaycan'ın en ünlü şairi Nizami Gencevi'den geliyor. Zabil'den aldım ben de bu bilgileri. Ama herkes burayı genelde Targovi diye biliyor. Yani buranın yerel halkı, yani Nizami Caddesi dediğim zaman bizim izlediğimiz de genelde onlar kullanılıyor YouTube videolarında vesaire. Ama burada Targovi diyorlar genelde buraya. Burada lüks markalardan tutun yerel butikler, kafeler, restoranlar, her şey var. Gece kulüpleri, özellikle barlar. Genelde turistlerin hem de yerel halkın burada vakit geçirmeyi sevdiği yerlerden bir tanesi burası. Bir de buranın mimarisi dikkat çekici. Binalar genelde 19. ve 20. yüzyıldan kalma binalar var. Şöyle hemen sağ tarafı da göstereyim size. Avrupa şehirlerini andırıyor bence burası. Yani bana verdiği izlenim bu şekilde. Ama bir yandan da Azerbaycan'ın direkt dokusunu belli ediyor diyebilirim. Buradan karşıya geçmek için bu alt geçidi kullanıyorsunuz.
Bu alt geçitten geçtikten sonra tam caddeyi ikiye bölüyor o alt geçit. Yani kısacası Bakü'ye gelen herkesin mutlaka uğraması gereken bir yer. Buraya gelip alışveriş yapıp, gezip, geceleri burada eğlenip, oturup bir şeyler içebilirsiniz. Buraya gelen herkesin bence mutlaka uğraması gereken bir yer. Güzel, eğlenceli, enerjik. Yerli halkın da büyük çoğunluğu burada. Ya bizim Taksim Meydanı'na benzetiyorum, hemen hemen aynı. Tabii daha düzenli, bir tık daha. Mesela yerlere bakın. Yerlerde bir tane çöp göremezsiniz. Ama yerlerin temizliğine bakın. Bu arada zabil, yerlere çöp atmanın cezası vardı. Değil mi? Ama yani cezanın dışında da zaten bunun bir eğitimi var. İnsanlar da zaten ceza olmasa da atmıyorlar. Ezileceğim birazdan. Ayıp sayılıyor çöp atmak. Burada Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. abi sinirli, abi gergin. Yani burada bir şeyler yiyorsunuz, içiyorsunuz, çöplerinizi biriktiriyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, çöp kutusu da fazla yok. Çok nadir çöp kutuları. Onları biriktirip daha sonrasında çöpe atıyorsunuz. Çok güzel bir düzenleme bence. Şöyle size etrafı göstereceğim şimdi. Şöyle sokakları da göstereyim, tabelayı. Ben bazı şeyleri hiç okuyamıyorum, biliyor musunuz abi? Burada ana caddedeki büyük markaların dışında böyle butikler de var. Aynı bizim Taksim ya. Aşırı benziyor bence. İzmir'de nereye benzetebilirim? İzmir'de bir yere benzetemiyorum şu an. İzmir'e çok hakim olmadığım için. Böyle hemen caddenin kenarında böyle bir hanın içinden de yürüyebiliyorsunuz. Burada böyle kafeler, pastaneler, butikler özellikle ağırlıklı olarak, telefon dükkanları. Buralarda mutlaka gelip gezersiniz. Zaten buraya gelen turistlerin büyük bir çoğunluğu buraya uğramadan gitmiyor. Burada bir prenses var. Her yerde buluyorum bunlardan. Günaydın. Sen en son ne zaman geldin buraya gezmeye? Son bir 2-3 yıl olmuş. 2-3 yıl. Evet. Ha, benim sayemde sen de geziyorsun şimdi. Senin sayende geziyoruz biz. İyi, ben seni gezdiriyormuşum gibi oldu biraz. Güzel, buraları da görmüş oldum. Buralar arada bir gel, buralar güzeldir. Buralarda şeylere şenlikler falan oluyor. Mesela Nevruz'da oluyor, Yeni Yıl'da oluyor, yazda oluyor. O zamanlar daha çok kalabalık oluyor. Millet geliyor buraya. Bu şenlikler Eğlenmeye. orada gördüğümüz yerler kışın mı açılıyor böyle? Aha, Küçük yeni küçük ile barakalar yakın vardı. Orada sokak açılacak lezzetleri orası. oluyor galiba, değil mi? Aha, aynen. Kumpir diyordun ya az önce. Kumpirler satılıyor, böyle şeyler satılıyor. Orada toplanan para da şeylere, kimsesizlere falan şey yapıyor, Hadi yardım ya. yapılıyor. Evet. O çok güzelmiş. Evet, orada toplanan paralar hepsi yardım. Laçingaya restoranı. Ne gaya? Laçingaya. Laçin. Laçingaya. Laçingaya restoranına geçiyormuşuz oradan da. Ben bu arada bu gece İstanbul'a döneceğim. Saat 4'ü 5 geçe uçağım var bugün. Yeni bir sonraki gideceğim yerle alakalı bir planlama yapmadım henüz. Kafamda birkaç yer var. İstanbul'a döner dönmez planlamayı yapacağım. Eğer gitmemi istediğiniz yerler varsa siz de yorumlarda belirtin. Görmek istediğiniz, çekmemi istediğiniz yerler varsa buraya yazın, tekrar geleceğim. Burayı daha detaylı gezeceğiz. Sibrizli var. Buranın sahil kısmı. Denize girilen beachlerin olduğu yer. Oraya şimdi gitmenin bir anlamı yok diye gitmeyeceğiz. Yazın geldiğimiz zaman mutlaka orayı da çekeceğim. Orası da çok güzel. Eğer sormak istediğiniz sorular olur, önerileriniz olur, mutlaka yorumlarda belirtin veya Instagram'ımı koyuyorum buraya. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşımlar yapıyorum. Mutlaka iletişimde de olalım. Gitmek istediğiniz yerlerle alakalı böyle biz her şeyi burada kayıt altına alamıyoruz. Bazen çekemiyoruz, bazen doğaçlama şeyler gelişebiliyor vesaire. Onları da bana sorabilirsiniz. İndik, şimdi Akşehir'deyiz. Geldik, burada bir kahve içeceğiz. Şöyle size kahve dükkanlarını göstermek istiyorum. Buradan böyle başlıyor. Sırasıyla yukarıdakiler restoran herhalde. Hepsi mi kafe? Buraya gelip burada kahve içebilirsiniz. Bunların hepsi yan yana kahve dükkanları, kafeler. Şu en başta bir tane var. Şu süslemeler baştaki dükkanda da var. Çok güzel, burada bak Halloween süslemeleri var. Burası ne?
Sanat galerisi gibi bir şey burası galiba. Aynen. Burada böyle bir kafe var. Dışarıda oturma yeri var ama hava soğuk olduğu için ve burada insan biraz az olduğu için şu an kimse yok. Baştakini merak ediyorum. Baştakini göstereceğim size. Orası bayağı güzel. Biraz da kendimi çekeyim. Baştaki bayağı kalabalık. Bir de kapısında fotoğraf çekiliyorlar. Böyle de Harry Potter gibi oldu. Kerem Aktürkoğlu. Burada böyle bir restoran, pub tarzı bir yer var. Hemen şuraya ben kendim bakıyorum, size göstermiyorum bu arada. Burası galiba restoran. En kalabalık burası. Bunun diş süslemesi de çok güzel. Diş değil, dış süslemesi. Hemen şuradan bakın, burada fotoğraf çekiliyorlar. En başta söylediğim, buradan yukarı doğru yürüdük. O kafe burası. Giriş süslemeleri çok güzel. Burada herkes fotoğraf çekiliyor. İçeriği görmedim henüz. Adı neymiş Galip? Naşa Doça. Bakın ismi bu arkadaşlar, Akşehir'de. Gelmek isterseniz benim şu an gördüğüm buranın en aktif kafesi burası. Uğrayabilirsiniz mutlaka. Dış giriş süslemeleri zaten dikkat çeken, benim dikkatimi çeken tek burayı gördüm açıkçası. Böyle Second Up diye bir yerdeyiz. Akşehir'in içinde. Fiyatlar bu. Fiyatlar bu diyorum, boyutlar bu. Fiyatları da 6-7 manat arası, böyle orta boy bir Amerikanının. Yanında da böyle bir şey aldık. Bu da 4.90 manat. Bölgenin adı ne şimdi? Neftçiler. Neftçiler. Nizami Roy. Burada düğün salonları var, lüks ha. Ha, evet. Baküdə en çok düğün salonu olan yer burası. Şimdi neredeyiz? Neftçiler bölgesindeyiz, evet. Değil mi? Bölge olarak. Burada ne deneyeceğiz? Laçin Gayası buranın adı. Küfte bozbaş. Küfte bozbaş. Ne oluyor? Köfte mi? Anlarsın. Küfte buzbaş deneyeceğim. Burada var mı fotoğrafı falan? Bir gösterseydim ne olduğunu. Burası öyle lüks bir yer değil ama arabasız buraya gelebilir misiniz bilmiyorum. Dediğim gibi Neftçiler bölgesi. Laçin Gayası buranın adı. Size yemek videoları çekeceğim için geldik buraya. Gibi bir şey yani. Aynen. Ya Deneyelim. Burada yerli cemaat insanlar bilir. Neler var şöyle çekelim. Buradan fiyatlara da bakabilirsiniz. Pahalı yer değil. Aynen. Yani esnaf lokantası gibi bir şey burası. İçerisi böyle odalar var. Lokanta burası. Yani esnaf lokantası gibi ama böyle oda yapmışlar. Şöyle karşıda bir oda var. Böyle bir oda var. Yani oda değişik bir konsepti var. Bakalım, yemeği deneyeceğiz. Gelken de çekeceğim size, şeklini falan da göstereceğim. Neftçiler bölgesinde böyle önce size meze getiriyorlar. Bunların arasından seçiyorsunuz. Biz seçmeden önce hepsini göstereyim dedim. Şöyle bir salataları var. Bunlar roka galiba, değil mi? Bu? O acika. Acika. Şu Çelem turşusu. sizde çelem turşusu. Bu ne? O da acika. Bu da acık. Aynen. Burada nar var. Şu Peynir. bu peynir. Bu da peynir. Aynen peynir. Bu motal peyniri. Bu şey. Normal. Burada yine nar var. Altında bu ne, kaymak mı? Kaymak. Aynen kaymak. Bu O alça Alça turşusu. alça turşusu. Bu çaşır. Çaşır. Bunun da bizde bir adı var ama şu an hatırlamıyorum. Bu sizde ne ismi? İsmi bizde İsmi yok. Bu domates turşusu. Evet. Siz ne diyorsunuz buna? pomidor turşusu. Pomidor turşusu. Bu da paytaxt salatı. Paytaxt salatı. Paytak salatı. öyle. Yani Sadece Amerikan işte. salatası gibi bir şey bu. Paytaxt salatı. Paytaxt. Paytak. Paytaxt ülkenin başkentini diyor. Başkent salatı. Başkent salatı. İkinci ismi de var, Staliçli salat. O Rus. Staliçe. Rus söz. Bu ne? Etli bilinçik. Etli bilinçik. Ne var bunun içinde? Et. Mantıklı. Bu zaten limon. Burada üzüm var. Bu da üzüm. da Yani kiraz. Göğen turşusu. Göğen turşusu. Gilas Kiraz göğen. turşusu. Kiraz Göğen değil mi? turşusu Aynen. değil. Kiraz, göğen. vişne mi? Vişne, evet. Vişne turşusu. Vişne değil göğen. Göğen. Göğem ne oluyor? Vişne olmuyor mu Göğen bu? başka bir. Ha, diğer. Vişne ve kirazdan farklı. Yok, Evet. farklı. Farklı. Burada da şunlar soğan zaten. Soğan. Aynen şöyle ekmek veriyorlar yanında. Lüle. Antrikot. Tamam, antrikot. O Bu da okey. antrikot. Tamam. O ciğer. Ciğer var aşağıda. Şurada tavuk var. Kanat Tavuk herhalde. diyor. Bunları da hazırlamıyor. Doğramıyor. Bu hinduşka da diyorsun. Bizim Hinduşka da. yiyeceğimiz o pitiyle buzbaş dediğin hangisi? Onu içeride güzeldi. Ha, içeride mi hazırlıyorlar? Tamam. Biz şimdi piti söyledik. Pitiyle küfte buzbaş değil mi? Evet. Küfte buzbaş söyledik. Nereye özgü bu yemekler? Bakıyorum özgü. Azerbaycan her yerinde ama piti şeki. Ama burada güzel yapıyorlar yani. Evet, evet. Ya en güzeli Şeki şehrin kendinde yiyeceksin. O da inşallah Bir daha gerisi- geldik. Yani evet. Şimdi yemekleri söyledik, mezeleri de... Buzbaş kalmamış. Biz de şimdi öğrendik sizle beraber. Sadece piti yiyeceğiz. Burada öğlen yemeğine kadar bitiyor yani öyle şeyler. O zaman bayağı güzel bir şey ki Saat kaç? tutuluyor demek ki. Saat çekiliyor.
5 olacak. 5. Aynen. Ha, o yüzden bitmiş. Baksana ben Buraya buzdolabından Merdeşan'dan gelip burada yiyorum. bu 30-40 kilometreye gelip burada yiyor. O kadar konuştuk ben merak ettim şimdi. Ömer için suyunu köy. Piti geldi. Pitinin içinde ne var? Bunlar tavuk değil mi? Yok. Ne bu? Mal eti. Mal eti mi? Evet. Ete niye küfür ediyorsunuz oğlum? Mal eti... İnek eti işte. Ha, inek eti. Tamam. Kırmızı et yani. Şu... Bu ne? Yağ. Bu yağ. İçinde nohut var. Şunlar nohut herhalde. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yok. Nohut var. Et var. Şu yağı. Şurada bir şey var. Bu ne? Bu ne? Biliyor musunuz? O şeydi. Alçalı. Ne? Alça. Alça. Evet. Mal alça bu da. İstemiyor ya. Piti bu arkadaşlar. Deniyorum. Ya ben tadını söyleyeceğim size. Objektif olacağım. Kötüyse kötü diyeceğim ya. Yani herkesin damak zevki aynı değil. Beğenmek zorunda değilsiniz. Ben de bir deneyeyim. Ben de beğenmek zorunda değilim. Mal eti ha. Siz ineğe mal mı diyorsunuz? Karamal. Niye öyle diyorsunuz oğlum? Üzüldüm lan ineklere şu an. Sen onu ekmeği böyle içine yap. O zaman taşıma. Et güzel. Et bayağı güzel. Yani bu başka yerde bulamazsın. Başka ülkede. Kontak Tom. Böyle bir teknoloji mağazasına girdik geçerken. Fiyatları göstereyim dedim. Başta izin almıştık aslında, çekebilirsin dediler ama sonra müdür geldi. Ya çekmezseniz iyi olur dedi. Direkt çekmeyin dedi ama gösterebildiklerimi göster. Meraklısı olana neyi merak edersiniz bilmediğim için hızlı önüme gelen her şeyi çektim. İnşallah işinize yarar. 17 Pro Max. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Neyse. Rengi mengi zaten belli. Yani 3500 manat. Aynen budur. Bu ne? Normali düzü. Bu Pro. Pro'su 3200 manat. Yani Evet. bu hisseli dediği taksitli değil mi? Evet. Taksitli 3600 oluyor. 400 manat daha fazla. 300'ü böl 1.7'ye bu 79.000 TL. Neredeyse yani Size yaklaşık. ne kadar bilmiyorum. Onları siz Bu karşılaştırırsınız. Bu 2009 iPhone Air. TL. Air. Aynen. 2900. Şu Apple Watch'lara bak. Şöyle Watch 11 var. O ne kadarmış? 1089 manat değil mi bu? Evet. Ne yazıyor? Bunlar Nakit. Nakit. He. Şu fiyat ne? Yanındakine 42 milimi 1089 manat. 46 milimli 1169 manat. Der var. Fiyatını merak edenler varsa 1299 manat. Burada iPad Air var. iPad Air ne kadarmış? 2149 dolar. Wi-Fi artı mobil şebeke olan diyor yani kartlısı 2549 manat. Dolar demiş olabilirim az önce. Ama Huawei GT5. Huawei GT5 ne kadar? 699 manata düşmüş. Bunların şimdi GT6'sı çıkıyor. GT4'ler 349 manat. Burada Samsung Galaxy Watch 7 var. 649 manat. Bu ne? Galaxy Watch 6 var. Evet. 620. Laptop meraklıları varsa eğer burada Acer'ın bir i9 işlemcili bir laptopu var. 3999, 4000 manat. Yanında HP'nin var. Şöyle modeline bakarsınız, özelliklerine. 1199 manat. O kadar çok şey var ki hangisini çekeceğimi bilemiyorum. Samsung Galaxy S25 1799 manata düşmüş. Burada ne var? Bunu geçelim. Burada Huawei var. 2099 manat. Görebiliyor musunuz bilmiyorum, yansıyor ama. Burada ne var? iPhone 13 var. 1229 manat. Hemen geldik buraya. Samsung Galaxy Z Flip 7 2249 manat. Bu neymiş? Flip 7 bu 256 GB'lı. Ne farkı var? 12 dediği. Bu RAM. Ha RAM. Yani evet. 8 Bu GB 8 RAM, 1799. evet. Yani iyiymiş. Galaxy A36 var. 799 var. A56 var. 879 manat. Müzik sevenler. Aynen. Hoparlörler, bunları Serkan abi sever. Şöyle Sony'nin bir hoparlörü var. 1199 manat. Yine Panasonic var. 829. Samsung'un var burada. 1799 manat. Şöyle göstereyim.
burada var. LG'nin X-Bomb. Bu ne kadar? 599 manat. Bilmiyorum bizdeki fiyatları ne kadar bir fikrim yok ama. Şimdi son yerimize geldik. Yağmur başlıyor. Ufak ufak atmaya başladı. Yağmura yakalanmadan bir iki yiyebileceğiniz buraya özgü bir şey daha çekmeye çalışacağım. Ondan sonra videoyu kapatacağım artık. Yorulduk. Acayip yorulduk. Yani bir de bugün Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Onu izleyeceğiz. Bugün gece saat 2'de havalimanında olacağım. 4'te uçağım kalkıyor. Sabah 6 gibi ineceğim. Eve geçmem herhalde 7'yi 8'i bulacak. Sizin için hemen burada şöyle etrafı göstereyim. Buranın adı neydi Zabil? Hezi Aslanov. Hezi Aslanov. Bu caddenin adı. Şöyle bak karşıda dükkanlar var. Yemek yerleri çok fazla burada. Hemen hepsinin bir arada olduğu yer bir şey var söylediler de ondan deneyeceğiz. Onu çekeceğim. Burası bayağı canlı bu cadde. Burası kadar canlı bir yer çok nadir gördüm. Karşıda bakın kafeler var, büfeler var. Ne yiyeceğiz? Peraşki. Ha? Peraşki. Peraşki. Peraşki butap. Peraşki butap mı? Öyle bir şey mi? Bakalım göreceğiz bilmiyorum. Ha nar suyu mu? Böyle sıkma nar suları var. Buralarda yapılıyor. Şöyle göstereyim. Zabil kendisini alacak şu an. Size de göstereyim dedim. Bir yere geldik. Ben şeyin ismini göstereceğim size. Şu Kutap yazıyor bakın şurada. Ondan deneyeceğiz herhalde. Ben de merak ediyorum. Burada böyle şeyler var. Kruvasan var. Şöyle börek var. Bunlar ne Zabil? Normal şiş. Tavuk şiş. Benim ağzımın suyları akmaya başladı şu an. Suyları yalnız. Ben niye konuşamıyorum ya? Abi, engelli gibi niye konuşuyorum? O ne? Peraşki. Peraşkin mi? Peraşki. Börek değil mi bu bildiğimiz? Yo, içinde patates var. et Tamam. oluyor, ciğer Patatesli oluyor. börek. Ha, ciğer falan da oluyor. Peraşkin mi ismi? Peraşki. Bu peraşkinlerden de deneyebilirsiniz. Güzel gözüküyor. Ben çok hamur işi tüketmiyorum ama deneyeceksin mi? Alacak mısın ondan? Ben yok sen de. Ben yok sen deneyeceksin. İkimiz birden deneyeceğiz. Öyle bir şey yok. Sen istiyor benim denememi. Sen de deneyeceksin. Çok üşüyorum. Üşüyorum. Bu cadde bayağı canlı. Biz beklerken şuraları göstereyim size. Burada böyle çok lüks arabalar göreceksiniz. Bir de Türkiye'de olmayan değişik değişik arabalar var. Bir de acayip bir Çin arabaları popülasyonu var burada. Her yerde değişik değişik Çin arabaları var. Yağmuru görüyorsunuz değil mi? Atmaya başladı. Bak bunlar hep sizin için. Rica ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı, bir emoji de olsa yorum atmayı unutmayın. Bu bizim için önemli. Bunlar ne? Tandır. Tandır ne yapılıyor bunun içinde? Ekmek yapılıyor, Yani- grill yapılıyor, tavuk O yapılıyor. senin dediğin kutap falan. Kutap da mı? orada. Ha burada mı yapılıyor kutap? Yok sat yapılıyor. Ha dükkanın içinde. Burada tersinde sat böyle oluyor ya. Bir de böylesi var onun tabii yapma. Allah Allah. Güzelmiş. Yeni arkadaşlarımla tanıştım. İsminiz ne? Dur bekle şu mikrofona söyleyelim. Ne ismin? Turgut. Senin ne? Ali. Yeni abonelerim bak bunları tanıyın. Daha ben yeni başladığımda yanımda oldular. Siz de destek olursanız seviniriz değil mi? Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Mustafa abiye abone olun. Onu destekleyin. Teşekkür ederim. Mustafa abiye abone olun. Arkadaşlar şimdi neydi bir tanesi peraşki, bir tanesi gutap. Bunların ikisini biz 1 manat bile değil mi? 90 gepik. 90 gepik. Yani kuruş. Şimdi bunları deneyeceğiz hemen böyle ayaküstü. Bu ne? Bu gutap mı? O gutap. Bu gutap gözleme gibi bir şey herhalde. Şöyle göstereyim. Yarısını kopar. Ben Bu yemeyeceğim. böyle mi yeniyor? Dürüm halinde mi? İstersen büyük şey, Sumak istersen değil mi bu ısır ye. üstündeki? Ha. Ben hepsini yiyemem. Hepsini yemezsen dene. Ben yiyemem. Ben şu an çok fazla tokum. Ben deneyeceğim. Ben de tokum ama bu tap böyle şöyle göstereyim gözleme gibi. Burada da mağazanın önünde de dilenci gibi deniyoruz ama. İçindeki ne? Et. Güzelmiş ha. İyi ki almamışsın lan. Niye? Yememişsin iyi ki. En sonunda içindekini söylerim sana. Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Bağırsak mı? Yo severim bağırsak. Kusmamaya çalışıyorum şu an. Niye şimdi söylüyorsun? Bu da pereşki. Tüküreceğim şimdi. Adam bana bağırsak
Gutap'ı dene. Şimdi bu pereşkiyi deneyeceğiz. Bunun içinde ne var lan? Patates olması lazım. Emin misin? O kesin bağırsak mı onun içindeki? Doğru bilgi Yarım verelim. dedi, evet. Kesin değil mi? Tavuk olma ihtimali yok mu? Yok. Bu pereşki, bu da pişi gibi bir şey bizdeki. Yani böyle mi oluyor bilmiyorum. Çok aram yok ama içinde inşallah tavuk vardır. Tavuk değil, patates. Patates. Karbonhidratın içinde karbonhidrat mı olur ya? İçini şöyle göstereyim. Gerçekten patates var galiba. Çok şükür yarabbim. Galiba ama. Bu bildiğim bizde pişi diyorlar buna. Onun ciğerlisi de oluyor. Bu şeylisi de oluyor. Sen niye en ucuzunu aldın? Sokak lezzeti oğlum, en pahalısından bu. Bunların ikisi 1 manat bile değil. 90 gepik yani 90 kuruş. Bir de bunun şeylisi oluyor. Bal kabaklısı oluyor, peynirlisi oluyor. Yani ekonomik bir tatil yapmak istiyorsanız bunda günden 3 tane yeseniz gider götürür. Tuna tavuza döndüm ha. Onu ye onu. Tamam mı? Lezzetli. Bunu beğendim. Ondan mutlaka yiyin. Diğerini niye beğenmedin? Gutap ve pereşkin. O da güzel. Bağırsak sevenlere birebir. Ben de severim tantuni, kokoreç falan ama burada da nar suyu var böyle. El bombası gibi. Bunu da 4 manata aldık. Nar suyuna zaten Rus'un da Parasını granat vermedik, kaçtık bunun. 4 manat. derler. Nara zaten Rus'un da granat diyorlar. Bomba. Bir tane Sablement markası var. Aynı öyle Granit diye. Onun da kutuları el bombası şeklinde. Şeye konuştuk anlatsam sana onu. Granat hakkında. Pereşkin ve gutap. Tekrar söylüyorum, deneyin. 1 manat bile değil. Sokak lezzeti istiyorsanız bunlar bu yöreye ait değil mi? Bakü'ye, Azerbaycan'a ait. Azerbaycan'a ait yöresel lezzet bunlar. Bunları deneyin. Ben beğendim. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar selam. Biraz gözlerim kaymış olabilir. Şu an saat kaç? 12'ye 20 var. Ben uykusuzluktan ölüyorum ama yine gitmeden önce havalimanı yolunda şöyle bir sokak lezzeti yiyeceğiz. Onu da size göstereyim. Ney bu kanka? Lüle kebap. Ha? Lüle kebap. Lüle kebap. Evet. Bildiğin bizim kebap mı? Tamam. Evet. Adana gibi bir şey mi? Yok, acılı değil, sade. Lüle kebap diye mi Evet. geçiyor? Şöyle bir dışarıdan ben bir çekeyim. Size bir dışarıyı göstereyim böyle. Hop. Dürümcü burası. Şov dürüm diye. Yok aynen. Havalimanı yolunda hemen. Geldik arkadaşlarla beraber. Lüle kebap diye mi geçiyor bu? Evet. Şöyle göstereyim size de yapılışını. Bunu yiyeceğiz. Lezzet hakkında da bilgi veririm size mutlaka. Yorgunluktan ölüyorum ama yiyeceğim. Bunu da yiyeceğim. Lüle kebaplar bunlar. Lüle kebap, bir tadına bakalım. Fiyatı neydi? 3 manat değil mi tanesi? Şurada da yazıyor bak. Ne? 3 manat. Gayet uygun ya fiyatlar. Geldiğiniz zaman arkadaşı bulun. Size yardımcı olsun. Bir kafeye geldik arkadaşlar. Burada istediğiniz gibi kahve içebiliyorsunuz. Kahve içtiğiniz gibi de burada bakın kafeterya var. Kahve, çay. Yani bildiğiniz kafe ama böyle lüks arabalarla donatmışlar. Değişik bir yer. Ben ilk defa böyle bir yer görüyorum. Burada bunlarla fotoğraf çekilebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bayağı da kalabalık. Burada ünlü şey oldu. Arabaların hepsi lüks. Bunların çizilmesinden korkmuyorlar mı hiç ya? Bunlar satılık mı peki? Ayrıyetten galeri herhalde burası değil mi? Aynen, Carpax. Burada kahve yapıyorlar. Biz kahve söyledik. Kahve içeceğiz şimdi. Burada deniz kafe, aynı zamanda galeri. Değişik bir konsept. Şöyle size aşağı tarafı da göstereyim. Bakın insanlar burada fotoğraf çekiliyor herkes. Küçük bir konsepti var. Tabii biz Türkiye'de bunları çok görmüyoruz. Bilmiyorum, varsa da ben bilmiyorum en azından. Güzel, lüks bir yer. Sakin bir yer. Böyle 2 tane ufak boy Americano söyledik arkadaşlar. İkisi, bırak oğlum masaya. Böyle 2 tane Americano'ya 13 manat verdik. Böyle bir yerde, az önce çektiğim yerde. Kahve fiyatları bu şekilde.
Diğer yerlerde de peki böyle mi kahve fiyatları yoksa burada pahalı mı? Standart böyle fiyatlar. Standart. Şeyde Daha ucuz da bulursun. açık söylemek gerekirse Azerbaycan'ın her şeyini sevdim. Kahveyi sevmedim. Americano. Sevmiyorum. Benim hoşuma gitmedi. İçme kardeşim. Dün Bakü'den gelirken şu an İstanbul'dayım. Kameram kapandı tam havalimanındayken. Söyleyeceklerim orada yarım kaldı. Şimdi telefondan çekmek istedim. Bakü'yü özet geçmek gerekirse arkadaşlar, Batı ülkelerinden hiçbir farkı yok. Hatta birçok Batı ülkesinden daha güzel. O kadar temiz, insanlar o kadar nazik, o kadar yardımsever ki bence gittiğinizde, Bakü'yü gördüğünüzde bence çok şaşıracaksınız. Yani ne düşünüyor olursanız olun, şu an fikirlerinizi bilmiyorum Bakü ile alakalı ya. Yani gitmeyenler için söylüyorum. Ben orayı tahmin edebiliyorum şöyle böyle ama hepiniz bir şeyde mutlaka şaşıracaksınız. Yemekleri çok güzel, etraf çok temiz, insanlar çok nazik, gezilecek çok yer var. Yani böyle gittiniz, 3 gün 4 gün kaldınız, asla sıkılmayacağınız bir yer. Yapılacak etkinlikler var. Akşamları çıkıp eğlenebileceğiniz yerler var. Kulüpler, barlar. Alkol severler için hemen hemen bütün mekanlarda alkoller var. Onun dışında Bakü ile alakalı ne söyleyebilirim? Taksi fiyatları dünyada muhtemelen en ucuz olan yerlerden bir tanesi Bakü. Yani 16-17 kilometrelik yolu $1, $2 gidebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Bolt uygulaması çok yaygın. Uber'i hiç görmedim. Bolt bayağı yaygın. Bu arada taksilerin hepsi zannedersem bir zorunluluk var orada. Çin arabaları, BYD marka arabalar, hep elektrikli arabalar. Konforlu arabalar hepsi lüks. Jeep'i var, normal sedan araçları var. Yani ben acayip keyif aldım. Biliyorsunuz beni arkadaşlarım gezdirdi ama yalnız da gitsem zaten gezilecek yerler aşağı yukarı belli. Bence kesinlikle hayatınızda vize de yok. Buradan 2,5-3 saat sürüyor. Gidip görebileceğiniz bir yer. Bence mutlaka hayatınızda bir kere gidin görün Bakü'yü. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Bizi çok iyi ağırladılar. Benim arkadaşlarım da öyle sağ olsunlar. Onlar olmasaydı bu kadar gezemezdim. Yani o kadar gezdik ki ayaklarımız su topladı. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Bence Bakü'yü kesinlikle bir kere gidin görün. Gezin. Çok pahalı bir yer değil. Yemekleri ucuz. Yani atıyorum bir kebap dürümü ben akşam havalimanına giderken zaten videoda da gösterdim. 3 manata yedim. 3 manat şu an 26 lira olması lazım. Yani 80 liraya hadi fazla söyleyeyim. Kebap dürüm yiyorsunuz. Sokak lezzetleri de var böyle ufak tefek de olsa. Kendiniz gittiğiniz zaman da bulabileceğiniz. Bence kesinlikle gidin. Benim tavsiyem, ben şu an gittiğim ülkeler arasında 1 numaraya koyuyorum Azerbaycan'ı.